Çok acil yardım lazım. Kaçırıldım. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Lost Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Şu anda sizlerle birlikte sol üstte gördüğünüz gibi bir hapishane işareti var. O kaçırıldığım anlamına geliyor. Wintermis diye bir arkadaşımız sağ olsun, kendisine burada çok teşekkür ediyorum. Beni kaçırmış, benden fidye istiyor. 100.000 altın kadar. 100.000 altını kendisine vererekten sanırım kurtulacağım. Çünkü başka bir şey pek düşünemiyorum şu anda. Firarıma kalan sürede 2 saat 10 dakika olarak gözüküyor. Bu da uzun bir süre. Ondan dolayı fidye vereceğim. Yeterli altınım yok diyor. Evet, bunda şeye bakmıştım ben zaten. 100k altın istiyor benden. 200k altın şeyim varmış bedavadan, onu kullanayım. Görevlerden falan gelenlerden, işte onları topladıklarımdan. Ele geçiren 100.000 altın istiyor. Liderim için fidye veriyorum. Evet, ve bu şekilde kendimize gelmiş bulunuyoruz. Benim adam hala başı dönüyor ediyor. 20 saniye içerisinde geri dönecekmiş. O bir geri döne dursun. Şu hareketlere bakar mısın ya? Hah, koşmaya başladı şimdi, güzel. Eve geri dönüyor. Evet arkadaşlar, güzel bir video olmuş. Bu arkadaşımız 7-8 sene önce sıfırdan oyunu bu şekilde oynamaya çalışmış. Bir iki videosu vardı, denk geldim. Güzel olmuş. Ondan dolayı konusu da uyuyor. Eskileri yad ettik gibi bir şey. Şöyle geriye baktığım zaman ya ne günlerden geçmişiz diyorum. Ondan dolayı şöyle bir başa sabitleyeyim dedim. Güzel de oldu. Şimdi normal videomuza geçelim. Bu arada arkadaşın kudretine bakın. Güzel 181K M'de değil. Ve şimdi loncasını da göstereceğim. 100 kişilik lonca 36 M olmuş. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz liderlerle alakalı. Esir liderle alakalı bir video hazırlıyoruz. Şimdi liderimiz esir olduğundaki durumumuz ve başkasının liderini aldığımızdaki durumumuzla alakalı bir değerlendirmede bulunacağız. Birçok yeni oyuncunun ısrarıyla bu videoyu hazırlıyoruz. Umarım herkese yararlı olabilir. Şimdi arkadaşlar, esirle alakalı şundan bahsetmeliyim. İlk başlarda şimdi herkesin bir kalesinin oranı var. Bu kalede şu an esiri infaz etmediğim için sunak aktif değil. Ondan dolayı bu kaleyi seçtim video için. Şimdi şöyle bir durum var. Açtığımız zaman zaten canavar ekipmanını almışım. Saldırı desteğini falan sonrasında göstermem için. Şimdi hiçbir şey ayarlı değil. Saldırı da normalde göstereceğim tarzda değil. Şu an arkadaşlar şöyle gördüğünüzde burada oranlar var. Bu oranlar sizin, eğer lideriniz esir giderse bu şekilde kalıyor. Ama lideriniz esir gitmezse buradan atıyorum inşaat, araştırma, işte toplama hızı, bunlar buradaki sizin ayarlarınızı arttıracak. Şu an gördüğünüz gibi araştırma kudreti arttı mesela, ama lider esir olduğu zaman bu eski sisteminde kalacak. Eski sisteminde kalacak arkadaşlar, öyle bir durumda yani sıkıntıda kalacak. Saldırı durumu da aynı şekilde. Buradaki oluşturma hızı, kaynak toplama hızı, bunların hepsi, eğitim hızı. Eğer esir giderse lideriniz, buradaki saldırı değeri de ekipman olmadığı için aynı değerde kalıyor arkadaşlar.
Eğer ekipmanınız üzerinizde değilse. Şimdi şöyle bir bakalım. Mesela menzil SLD'ye bakalım arkadaşlar. 317. Şu an 317'de. Şu an menzilliyi takalım. Şuradan da okçuyu ayarlayalım. Şu an normal saldırısını göstereceğim size. Şu an 936 saldırı desteği var. Menzilli de. Tabi hisar falan bunun içinde değil. Öfkesi bunun içinde değil. Şimdi şurada gördüğünüz gibi hapishane ile sunağı yan yana koydum. Şimdi bunların ikisi de boş. Aktif değil. Ordu SLD desteği, Ordu Sav, Max CP falan veriyor arkadaşlar bu. Burada da esiriniz varsa elinizde onun leveline göre, seviyesine göre kahramanın burada birlik saldırı desteği veriyor size. Şimdi lider verelim bu kaleye ve lider infaz etmeyi göstereyim. Çünkü birkaç kişi daha infaz etme konularında daha çok yeni oyuncular da var içimizde. Şimdi şuradan evet. Şimdi Tekno'yla bu kalemize bir esir verelim. Evet. Şimdi arkadaşlar esiri aldık. Şu şekilde gördüğünüz gibi 60 seviye olduğu için direkt %30 saldırı desteği verdi. En yüksek tutsak seviyesi zaten bu. Bu şekilde buraya 30 tane hapishaneye lider esir alabiliyorsunuz. Ordu SLD'sini etkiliyor o da. Ordu SLD'sine de bakmadık. Evet. Şurada ordu SLD'sine etki yapıyor arkadaşlar bunlar. Birlik SLD'sine. Şimdi zaten infaz da şu şekilde. Bu kadar zor bir şey değil zaten bu. Şöyle diyelim ki lideri esir aldık. Ya esir aldığımızda da farklı rolleri var bu işin. Şimdi diyelim ki lider diyelim çok önemli. Ne yaptık? En büyük fidyeyi mesela isteyeceğiz. Sonuna kadar 9'u yapıştırın arkadaşlar. Böyle durum ileride gelebilir başınıza. Sonuna kadar bunu 9 olarak yapıştırın. En yüksek fidye bu zaten. Bunu karşıdan isterken verse bile %30 vergiye tabi diyor. Size 700 M falan 6 geliyor. İsteyelim mesela. Yani bu şekilde görünüyor. Bu fidyeyi karşı taraf verdiği zaman
adam otomatikmen bu onaylanıyor. Lider gidiyor zaten. Fidye için ister aranızda anlaşın, ister zorlayın, ister vermeyin. Bu sizin bileceğiniz iş. Buradan zaten serbest bırakıyorsunuz. Buna bastığınız zaman tutsağı serbest bırak dediğinizde lideri bırakıyorsunuz. Buradan da öldürüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da adama mesaj yazabiliyorsunuz. Şuradan adamla anlaşmak için mesajlaşın. Lideriniz esir gidebilir. Ya da liderine esir almışsınızdır. Adamla birebir konuşabilirsiniz. Şöyle bir ekranı var zaten bunun. Şimdi şurada sunağı aktif edeceğiz şimdi. Ordu SL'de değerini arttıracak. 38 arttırıyor. Neredeydi bu? Şurada. ...279 şu an. Konuşulan liderle konuşlandırılan. 223'e 279. Şunu bir öldürelim. Siz de görün nasıl lider infaz ediliyor. Şuradan arkadaşlar hızlandıra basıyorsunuz. Yoksa bunun süresini görüyorsunuz. Neredeyse 3 gün. 3 güne yakın bir süresi var bunun. Bunu normal koşullarda 3 gün bekletebilirsiniz. Beklettiğiniz zaman aynı zaten bu şekilde şey çıkıyor. Yani öldürmek için. Böyle basıyorsunuz. Buradan öldür yapıyorsunuz ama bu öldürme lisansı çıkmıyor karşınıza. Ama hemen hemen neredeyse aynı ekran. Tıklayıp zamanı geldiği zaman tıklayıp direkt ücretsiz bir şekilde bunu öldürebiliyorsunuz. Onun haricinde şu an mesela ben bunu yeni almışım. Saldırı değerimi falan aktifleştireceğim. Sunağı aktifleştireceğim. Onun için hızlı aktifleştirmek istiyorum. Buradan basıyorum. Bu öldürme lisansını kullanıyorum. Bunu her yerden alamazsınız. Çok nadir yerler veriyor zaten. Bunu öldürdük mesela. İnfaz ettik. Burada da zaten şeyde de yazıyor. Globalde. Şimdi tekrar gidip bakalım. Evet. 287 olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir artma var değerlerde. Ama eğer elinizde bir tane varsa bu sefer onu öldürdüğümüz için buradaki birlik saldırı desteği azalmış oldu. Yani burada birkaç tane bir tane lider esirse bizimkiler benimle uğraşıyor şu an. İçtima açtılar. İşsizlik diz boyu. Neyse arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi mesela biraz ileri gideyim. Yeni oyuncular belki anlamayabilir. Şimdi arkadaşlar diyelim ki savaş yapıyor. Kaptan savaşacak, hisar vuracak ya da bir kaleyi vuracak. Bu adam ne yapıyor mesela? Burada hem sunağı aktif ediyor. Bu sunağı aktif ediyor. Sunağı aktif ettikten sonra arkasından şurada üstüne yine lider alıyor. Buraya lider alıyor arkadaşlar. Şimdi adamın vurduğu mesela Hisar'da vuruşacak. 4M'le vuracak. 4M için bu saldırı desteği çok iyi bir avantaj. Bunun için hem buradaki hapishaneyi etkinleştiriyor buradaki hem de buradaki sunağı aktif ediyor. Burada atıyorum mesela kaç tane lider infaz ettin? 10 tane. Bu süre 10 gün oluyor. 10 gün boyunca bu saldırı destekleri direkt kalenizde devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar infaz etmeyi gösterdim. Kolay. Girip üstüne tıklayıp infaz ediliyor.
Onun haricinde yani bir tane infaz ettiğim için bak görün, birlik saldırı desteği düştü. Burada da zaten şey diyor, 10 seviye üstü kalesi olan düşman liderini yakalayabilirsin. Diğerlerini yakalasanız bile zaten geri gidiyor arkadaşlar. Geri gidiyorlar. Liderler geri gidiyor. Onları tutamıyorsunuz hapishanenizde. Şimdi bir de lideri verelim mesela. Lideri karşıya sallayalım bir. T5'imizi öldürelim. Evet. Şu an karşıya verdik. Şimdi arkadaşlar burada son güncellemeler bize şunları söyledi. İşte liderin esir düşse bile şu an ekipmanım görünmüyor ama en son benim üzerimde okçu ekipmanı vardı mesela. En sonki güncellemeler bize şunu söyledi. Üzerinde hangi ekipman varsa o ekipman, esir lider versen bile o ekipmandaki saldırı desteğini kullanabiliyorsun. Böyle söyledi yeni güncelleme. Şimdi buradan da baktığınız zaman mesela hala aynı oranı tutuyor burası. Yani bir azalma yok. Ama bunun haricinde mesela şimdi 3 gün boyunca benim lider esir. 3 güne yakın bir süre esir lider. Lider esirken lider destekleri arasında hüner, ekipman, kahramanların savaş yetenekleri devam ediyor diyor. Evet. Dediğim gibi lider şu an mesela benim okçu vardı üstümde, menzilli. Menzilli desteği burada hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Ama bunun haricinde diyelim ki asker basacağım, araştırma yapacağım. Bunu bu sefer yapamıyorum. Yani arttıramıyorum ekipmanı değiştiremeyeceğim için. Burada inşaat hızı, araştırma hızı, toplama hızı, bunlar burada sizin gelişiminizi yavaşlatıyor. Yani 3 gün boyunca siz onu beklemek zorundasınız. Yani burada sizi kısıtlayan bu. Bir de şu an savaş öfkesi açılmış. Bu da saldırı değerini arttırıyor tabi. Onu da unutmayın. Şu an şuraya yansıyan da büyük ihtimalle savaş öfkesi de baz aldı. Savaş öfkesini de açmış olduk. O da saldırı değerini arttırıyor arkadaşlar. Şimdi burada liderimiz esir gitmiş. Burada iki tane yöntem var arkadaşlar. Ya lideri bekleyeceksiniz. 3 güne yakın bir süre infaz edilecek, geri gelecek. Ya da buradan basıp şeytan mantarı kullanacaksınız. Burada yokmuş. Diğer kalelerde var aslında da bunda yokmuş. Burada şeytan mantarını burada yerseniz bir tane istemiş. Çünkü burada bir tane istemesinin nedeni bu kale burada 50. sıranın ilk 50'de değil yani. İlk 50'de olsaydı bu şeytan mantarı artıyordu arkadaşlar. Onun için şu an bir tane istemiş. Yani ileriki kudret sıralamasında atıyorum 10. sırada falan olsaydı 10 tane 15 tane belki lider mantar isteyecekti. Bunu
mantara bastığınız zaman bir gün bekliyorsunuz, 3 gün beklemiyorsunuz. Bu şekilde bilgiyi de verelim. Şimdi lideri kurtarma açısında şöyle bir şey var. Mükafat belirle diye bir şurada yer var mesela. Burada arkadaşlar diyelim ki 10k belirlediniz. Bunu şimdi verdiğiniz zaman bak geri çekemezsiniz diyor. Bunu verdiniz mesela. Bunu verdikten sonra bu şu anlama geliyor. Şimdi tıklayalım. Baktığımız zaman şurada 10k. Bu şu. Diğer oyunculara diyor ki krallıktaki. Bunu gelip yakarsanız hangi kaptan bunu yakıyorsa bu mükafat onun olacak diyor. Şimdi mesela çok sinirlendiniz, siz gittiniz 500'e verdiniz ya da en son verilecek rakam 999'u verdiniz mesela 999'e. Yani böyle yüksek bir rakam verdiğiniz zaman diğer oyuncuların bu kaleye vurma ihtimali artıyor. Evet. Kesin benim üstüme bakıyor. 17M olduğu için 17M veriyor. Üstüne çıkarman lazım bunu vermen için. Bu mükafatı arttırman için burada üstünde ne kadar altın varsa o kadar buraya yazabiliyorsun. Onun için mükafat verecekseniz bunu arttırmanız lazım. Üstünüze çıkarmanız lazım altını. Hatta şöyle bir çıkaralım ya. Mesela 100 ama üstümüze attık. Şu an 137 M oldu. Gördüğünüz gibi bunu arttırıyor. Buraya üstünüze ne kadar çıkarırsanız o kadar mükafat belirleme şansınız oluyor. O kadar isteyebiliyorsunuz altını. Diğer oyuncular için de adam bir tıklıyor. Buna diyor ki mesela mükafatı var. 10k altın için kimse gelip de bunu vurmaz. Zaten böyle kalelere girmezler de. Yani bu video yeni oyuncular için olduğundan dolayı şimdi birkaç sene boyunca bu gibi şeylerle sürekli karşılaşacaksınız. Bakacaksınız ki mükafat verilmiş. Çünkü sürekli insanların lider kaptırdığını göreceksiniz. Onlar da kurtarmak için adam 3 gün boyunca mesela lideri vermiş. Adam 3 gün boyunca ne yapsın? Festival gelmiş ya da asker basacak, bir şeyler edecek. Karşı tarafa yani yalvaran insanları bile tabi bizler gördük. Lider bu bakıma önemli mi? Önemli. Adam oynuyor. Adam karanlık yuvaya gidecek mesela. Ya da başka bir şey yapacak. İlla ki lideri ona lazım. Onun için lider esir gitmesi bazen normal karşılanabilir. Bazen de kötü. Eğer iş yapıyorsan yani sıkıntılı bir hal alabilir. Bizde mesela biz kaptanlar için eğer iş yapacaksak mesela KVK'larda falan liderler çok önemli. Çünkü KVK'nın sonunda belki üst vuracağız. Belki hisarları vuracağız. Ama lider yoksa bu biraz sıkıntılı. Yani ayarını yapamıyorsun. Ayarını düzgün bir şekilde yapamıyorsunuz arkadaşlar o şekilde. Dediğim gibi esir infaz etmesi kolay. Burada mükafatı da gösterdik. Esir infazını da gösterdik. Dediğim gibi buradan mantar yemeği de gösterdim. Buradan kolaylıkla zaten yeni oyuncuysanız sizin için de bir tane mantar isteyecek. Buradan yandan bu şekilde
lideri esir alan adamla görüşmenizi yapabilirsiniz. Direktmen tıklayıp da yazabilirsiniz zaten buna. Yani arkadaşlar böyle. Şimdi diyelim lideriniz esir gitti. Peki ne yapmanız lazım? Ya kalkan alacaksınız ya da o adamdan o lideri kurtaracaksınız. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, normalde lideriniz esir gittiyse zaten başka bir kaptan arkadaşınız size yardımcı olabilir. Yani yakılabilir bir durumu varsa o kaleyi yakıp lideri alabilirsiniz. O şekilde kurtarabilirsiniz. Ama adam sürekli online'sa ya da başka krallığa kaçıyorsa bu sizin için sıkıntı. Onun için liderinize sahip çıkın. Evet arkadaşlar, bu kadar basit olay aslında. Eski oyuncular zaten bunu çok çok iyi biliyorlar. Dediğim gibi hapishane önemli. Hapishanede lider tuttuğunuzda orada birlik saldırı değeri artıyor. Lideri infaz ettiğiniz zaman sunakta ordu saldırı desteği artıyor. Tabi CP falan da var orada. Bunlar artıyor. Burada hapishanede 30 tane lider biriktirebiliyorsunuz. Şunu da katayım. Mesela bir kale sıfırlayacaksınız. Buraya 30 tane lider verdiğinizde adam mesela online değil. 30 tane lider esir verdiniz. Herkes bir tane askerle lider esir verdi. Mesela bu bir taktik. Lider esir verdikten sonra kaptan kale buna liderli vurduğu zaman hapishanesi dolu olduğu için kaptanın eğer askerleri dönmezse yani vurdu mesela, karşıda asker çok var, kaleyi yakamadı ama kaleye 30 tane lider vermişsiniz, bu sefer kaptanın lideri geri dönüyor. Yani 31. lideri alamıyor, esir alamıyor. Yani bu şekilde bir tane de tüyo vermiş olayım yeni oyuncular için. Arkadaşlar genellikle bu şekilde lideri esir verdiğinizde, lider aldığınızda eksiye düşüyorsunuz, artıya düşüyorsunuz. Yani sizi 2-3 gün boyunca oyundan uzak tutuyor. Yani bu gibi şeyler var. Liderlerle alakalı konumuz bu kadardı. Dediğim gibi saldırı değerlerinizi arttırıyor, azaltıyor. Eğitim, araştırma, inşaat bu gibi şeylere etki yapıyor. Dediğim gibi fazla diyecek aslında bir şey yok. Bu konular bizim seneler öncesinin konuları. Yeni oyunculara hitap edilen bir konu. Bundan dolayı arkadaşları kırmamak amaçlı böyle bir video hazırladık. Arkadaşlar yine kafanıza takılan sorular olursa, sormak isterseniz videoya yorum yapmayı unutmayın. Sorular sorun. Yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.